Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eski usul annemin tarifiyle katmer videosu tarifi hazırladım. Hemen lafı hiç uzatmadan katmerimizin yapım aşamasına geçelim. Katmerimizin hamuru için ilk önce yoğurma kasemize 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım paket kuru maya ekliyorum. Mayamın aktif olması için biraz karıştırdıktan sonra spatula yardımıyla sonrasında 1 su bardağı yoğurdumu da ekliyorum. Yoğurdumu sulu tarafından ekledim. Yoğurdumu ekleyip biraz karıştırdıktan sonra 1 küçük tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 adet yumurtamı da ekleyip güzelce malzemelerimi karıştırıyorum ve unumu da yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı kadar un ekledim arkadaşlar. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. Hamurumuzun da güzel kıvam alması için mutlaka yavaş yavaş un ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurmaya özen gösterelim. Hamurumu toplamda 4,5 su bardağı kadar un ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olması yeterli. Sizler de bu kıvam alana kadar un eklemesi yapmanız yeterli olacaktır. Hamurumuzun daha güzel kıvam alması için bu aşamada mutlaka güzelce elimizle yoğurarak toparlayalım. Yoğurmuş olduğum hamurumu tezgahıma da alarak güzelce özleşmesi için tezgahımda da yoğuruyorum. Hamurumu kesme aparatımla 6 eşit parçaya ayırdım. Elimle güzelce yuvarlayarak bezeledim. Unlamış olduğum servis tabağıma bezelerimi alıyorum. Üzerine buzdolabı poşeti kapatarak kenarda yaklaşık yarım saat dinlenmeye alıyorum. Yarım saat dinlendirmiş olduğum bezelerin bir tanesini tezgahıma açmak üzere alacağım. Geri kalan bezelerimin de üzerinin kurumaması için tekrardan buzdolabı poşeti örterek kenara alıyorum. Tezgahıma almış olduğum ilk bezemin üzerine bolca unluyorum ve sonrasında oklavayla açmaya başlıyorum. İlk başta oklavamla birazcık büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Sonrasında oklavamı sararak yufkamı açmaya başlıyorum. Açmış olduğum yufkamı büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Ne kadar güzel ince açarsak katmerlerimiz de o kadar güzel olmuş olacak. Hamurumuz da mayalı olduğu için ve dinlendiği için de kolayca gördüğünüz gibi çok fazla zorlanmadan açılıp büyüyor. İlk önce 6 tane bezemi açacağım arkadaşlar. Sonrasında yağlama işlemini gerçekleştireceğim. Bütün yufkalarımı açıp kenarda bekleteceğim. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, ben ilk yufkamı açtım. Şimdi kenara alacağım yufkamı ve geri kalan da bezelerimi aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi incecik büyütebildiğim kadar büyüttüm ilk yufkamı ve kenara alıyorum. Bütün yufkalarımı açtım 6 tanesini. Bir tane yufkamı yağlamak üzere tezgahımın üzerine alıyorum. 150 gram eritilmiş tereyağımın içine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Fırça yardımıyla güzelce yağlı karışımımı karıştırıp yufkamın üzerine döküyorum. Yufkamızı ne kadar güzel yağlarsak katmerimiz de o kadar güzel yağlı ve tel tel ayrılmış olacaktır. Yağlı karışımı güzelce fırça yardımıyla yufkamın her yerini yediriyorum ve üzerine 1 tatlı kaşığı olacak şekilde mısır unu döküyorum. Her yufkam için 1 tatlı kaşığına yakın mısır unu kullandım. Uç kısmını güzelce içeriye doğru katlıyorum. Yarıya kadar, diğer yarısını da öbür uç kısmını katlıyorum. Ortada birleştireceğim. İki uç kısmımızı ortaya gelecek şekilde bu şekilde kıvıralım. İki uç kısmını ortada birleştiriyoruz ve elimizle kıvırarak bu şekilde bir ucunu dışa bir ucunu içe gelecek şekilde kıvıralım. Ortadaki kalın kısımları da elimize düzelterek biraz inceltiyorum. Sonrasında bir ucumuzu içe doğru, bir ucumuzu da dışa doğru katlayarak ortada birleştiriyorum. Sonrasında üzerine hamurumu atarak ilk şeklimi vermiş oluyorum. Geri kalan yufkalarımı da aynı şekilde hazırladım. Yağlayarak kıvırdım ve sonrasında servis tabağımın üzerine alıyorum. Hafif elimle bastırıp üzerine buzdolabı poşetiyle örtüyorum. Kenarda yarım saat yağları donana kadar beklemeye alıyorum. Yarım saat bekletmiş olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Çok az un serpiştiriyorum.
Hamurumuz merdaneyle açarken yapışmayacak kadar unlamamız yeterli. Çok bol unlamamaya özen gösterelim. Katmerimi inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Tabii ki yufka gibi de çok incecik yapmamaya özen gösteriyorum. Katmerimi açarken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. İlk katmerimi açtım. Artık istediğim büyüklüğe geldi. Geri kalan katmerlerimi de aynı şekilde açıyorum. Dediğim gibi çok fazla unlamadan açmaya özen gösterelim. Ocağımın üzerine tavaya aldım. Güzelce ısıttıktan sonra açmış olduğum katmerlerin bir tanesini tavaya yerleştiriyorum. Pişirmek üzere. Tavamızı da yeterince ısıtmaya özen gösterelim. Altlı üstü kontrol ederek katmerlerimi çevirerek pişireceğim. Katmerlerimizin de içinin güzel pişmesi için ocağımın altını ara ara kısa getiriyorum ki içinin de daha güzel pişmesi için yüksek ateşte çok pişirmemeye özen gösterelim. Katmerim hafif kızardıktan sonra üzerine yağlamak için yufkalarımı yağlamış olduğum yağlı karışımdan kalan yağın üzerine çay bardağın çeyrek kısmıyla su ekliyorum. Katmerlerimizi üzerine sürmek için yağlı su karışımını da güzelce gezdiriyorum. Fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Katmerimin bu kısmını güzelce yağlı su karışımı gezdikten sonra ters çevirerek yine bu kısmını da güzelce yağlı su karışımımı gezdiriyorum. Katmerimin iki tarafında güzelce yağlı su karışımı gezdikten sonra spatula yardımıyla katmerimi bu şekilde güzelce büzüştürüyorum. Daha güzel kat kat olması için, içinin de tel tel ayrılması için. Mutlaka bu aşamayı da bu şekilde yaparak daha güzel katmerlerinizin tel tel olmasını sağlayabilirsiniz. Tekrardan güzelce bu şekilde büzüştürüyorum ki katmerlerimin daha güzel içlerinin tel tel ayrılması için. Bu arada ben katmerlerimi sadece alt ve üst olmak üzere birer kere yağladım ama bolca yağladım. Bir daha yağlama gereği duymadım. Eğer sizler çok yağlı seviyorsanız birer kere daha yağlayabilirsiniz. İlk katmer gözlemimi pişirdim. Kenara alıyorum. Geri kalan katmerlerimi de aynı şekilde pişirerek devam ettim ve bütün katmerlerimi pişirdim. Mısır unu eklemek istemiyorsanız mısır unu eklemeden de yine aynı şekilde bu güzel katmer tariflerini yapabilirsiniz. Katmerimin sizlere yakından da dokusunu göstermek istiyorum. Dokunduğum an hemen tel tel ayrılan bir katmer tarifi oldu. Dışı çıtır çıtır, içi de tel tel ayrılan bu katmerlerimizi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İçine eklemiş olduğunuz mısır unuyla da çok farklı lezzet olmuş oluyor. Dokunduğunuz an tel tel ayrılan güzel katmer tarifini umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.